Şimdi zamanı biraz geriye saralım. Tam 252 milyon yıl öncesine. Dünyanın neredeyse nefes alamaz hale geldiği bir ana gidiyoruz. Bilim insanlarının Permiyen-Trias yok oluşu ya da daha çarpıcı ismiyle Büyük Ölüm dediği bu dönemin hemen sonrasına. Çünkü bu olay gezegenimizin tanık olduğu en yıkıcı felaketlerden biriydi. Bu yıkım o kadar büyüktü ki okyanuslardaki canlıların neredeyse tamamı, karadaki omurgalıların ise yaklaşık 2/3'ü yok oldu. Dünya adeta resetlendi. Ama bu bir meteor çarpması değildi. Felaket, bugünkü Rusya sınırları içindeki Sibirya tuzaklarında milyonlarca yıl boyunca aralıksız süren devasa volkanik patlamalarla başladı. Atmosfere salınan akıl almaz miktardaki karbondioksit ve metan gezegeni hızla ısıttı. İklim dengesi çöktü. Okyanuslar asitlendi ve yaşam zinciri birer birer koptu. O günlerin dünyasını hayal edin. Tek parça halindeki Pangea adlı dev süper kıta büyük ölçüde kavrulmuş bir çölü andırıyordu. Kıtaların iç kesimlerine aylarca, hatta yıllarca yağmur düşmüyor, topraklar çatlıyor ve yaşam tutunacak bir yer bulamıyordu. Kıyılara yaklaştıkça tablo biraz değişse de bu kez de şiddetli mevsimsel yağışlar, ani seller ve yıkıcı rüzgarlar hüküm sürüyordu. Yani kaçacak tek bir güvenli nokta yoktu. Ve işin en ilginç kısmı şu: dünya böylesine düşmanca bir hale gelmişken bile bu cehennemden sağ çıkmayı başaran birkaç inatçı canlı grubu vardı. İşte bizim hikayemiz de tam olarak burada başlıyor. Her büyük yıkımda olduğu gibi bu felaketin ardından da sahnede kalan az sayıda canlı türü vardı. Dayanıklı bitkiler, memelilerin çok eski atalarını barındıran sinapsitler ve hikayemiz açısından en kritik grup olan arkozorlar. Dinozorların kökeni de işte bu sürüngenlere dayanıyor. Permiye'nin sonlarına doğru sahneye çıkan arkozorlar kısa sürede dönemin baskın kara canlıları haline geldi. Zamanla bu grup iki ana kola ayrıldı. Bir kol bugün bildiğimiz timsahlara doğru evrildi. Diğer kol ise milyonlarca yıl sonra dünyaya damgasını vuracak olan dinozor soyunun temelini attı. Ama burada küçük bir parantez açmak lazım. Trias döneminin ilk yıllarında bildiğimiz anlamda gerçek dinozorlar henüz ortada yoktu. O dönemin dünyasında denizlerde ihtiyozorlar süzülüyor, karada ise Proterosuchus gibi ilkel ama ürkütücü sürüngenler dolaşıyordu. Memeliler ise sahnenin yıldızı olmaktan çok uzaktı. Küçük, kırılgan ve büyük ihtimalle geceleri ortaya çıkan, kenarda köşede hayatta kalmaya çalışan canlılardı. Asıl kırılma noktası ise yaklaşık 230 milyon yıl önce Pangea'nın güneyinde, yani bugünkü Güney Amerika topraklarında yaşandı. İşte burada tarihin ilk gerçek dinozorları ortaya çıktı. Eororaptor ve Herrerasaurus. Ama sakın gözünüzde devasa, gökyüzünü karartan canavarlar canlanmasın. Bu ilk dinozorlar oldukça küçüktü. Mesela Eororaptor. Yaklaşık 1 metre uzunluğunda, iyi ihtimalle bir köpek boyutlarındaydı. Bir insanın yanındaysa neredeyse sevimli bile durabilirdi. Fakat bu küçüklük bir çeşit zayıflık değildi. Tam tersine onların en büyük avantajıydı. Hafif vücutları sayesinde son derece çevik, hızlı ve dayanıklıydılar. Asıl devrim ise bacak yapılarında gizliydi. O dönemin çoğu sürüngeni gibi yanlara açılan bacaklar yerine dinozorların bacakları doğrudan vücutlarının altına yerleşmişti. Bu küçük gibi görünen detay evrimsel açıdan dev bir sıçramaydı. Çünkü bu sayede iki ayak üzerinde dengede durabiliyor, uzun mesafeleri daha az enerji harcayarak kat edebiliyor ve hem kaçarken hem de avlanırken rakiplerine büyük üstünlük sağlıyorlardı. Kısacası dinozorlar sahneye gürültüyle çıkmadı. Sessiz, küçük ama inanılmaz derecede avantajlı bir bedenle geldiler. Ve bu, tarihin akışını değiştirmek için fazlasıyla yeterliydi. Trias dönemi ilerledikçe sahne yavaş yavaş hareketlenmeye başladı. Dinozorlar artık tek tip canlılar değildi. Çeşitleniyor, farklı rollere bürünüyorlardı. Bir yanda iki ayak üzerinde yürüyen ve ileride tüm büyük yırtıcıların atası olacak teropodlar vardı. Diğer yanda ise giderek irileşen,
uzun boyunlu ve çoğunlukla otçul olan sauropodomorflar ortaya çıkıyordu. Bu değişimin en çarpıcı örneklerinden biri Avrupa'da yaşamış olan Plateosaurus'tu. Yaklaşık 8-10 metre uzunluğundaki bu dev, bazı dinozor soylarında bedenin büyümesi ve bitkisel beslenmeye yönelmenin açık açık başladığını gösteriyordu. Ama tam her şey rayına oturuyor, dünya toparlanıyor derken tarih bir kere daha tekerrür etti. Yaklaşık 20 milyon yıl sonra gezegen bir kez daha sarsıldı. Sebep, Pangea'nın parçalanmaya başlamasıyla tetiklenen devasa volkanik faaliyetlerdi. Atmosfere yayılan yoğun sera gazları iklimi bir kez daha kontrolden çıkardı. Sıcaklıklar dalgalanmaya başladı. Okyanuslar değişti ve ekosistemler çöktü. Peki sonuç? Yeryüzündeki canlıların yaklaşık %76'sı bir kez daha sahneden silindi. Bu yok oluş özellikle dinozorların en büyük rakiplerini hedef aldı. Büyük amfibilerin çoğu, memelilere giden çizgi dışındaki iri sinapsitler, deniz sürüngenlerinin önemli bir kısmı ve karadaki baskın avcılar yok oldu. Geriye kalanlar ise sayıca az ama son derece dirençliydi. Kaplumbağalar, timsahlar, küçük ve sessizce yaşayan erken memeliler, pterozorlar ve tabii ki dinozorlar. Rakiplerin ortadan kalkması, hayatta kalan bu gruplar için adeta boş bir oyun alanı yarattı. Dünya, yeni hakimlerini seçmek üzereydi. İşte tam bu noktada gezegen yepyeni bir perde açtı. Jura dönemi. Yani devlerin çağı. Pangea ağır ağır parçalanmayı sürdürdü. Kuzeyde Lavrasya, güneyde Gondwana olmak üzere iki büyük kara kütlesi oluştu. Bu ayrılma dünyanın çehresini baştan aşağı değiştirdi. Yeni kıyı şeritleri ortaya çıktı. Sığ iç denizler oluştu ve iklim Trias'ın sert kuraklığından çok daha sıcak, nemli ve dengeli bir hale büründü. Tabii bu değişim domino etkisi yarattı. Nemli iklimle birlikte geniş ormanlar yayıldı. Bitkiler çoğaldı ve dolayısıyla büyük otçulları besleyecek devasa bir gıda ağı oluştu. Ve elbette bu bolluk ortamı dinozorlar için biçilmiş kaftandı. Artık sadece hayatta kalmıyorlardı. Büyüyor, çeşitleniyor ve dünyanın tartışmasız hakimleri olmaya doğru hızla ilerliyorlardı. Dinozorların gerçek yükselişi de işte böyle başlamıştı. Jura'ya geldiğimizde manzara artık iyice netleşmişti. Dinozor dünyasında iki büyük ana güç sahneyi paylaşmaya çoktan başlamıştı. İlki muhtemelen gözünüzde canlanan o ikonik silüete sahip olan sauropodlar. Trias'ta yaşayan daha küçük sauropodomorfların devamı olan bu dinozorlar uzun boyları, kalın sütun gibi bacakları ve dört ayak üzerinde yürüyen devasa gövdeleriyle adeta yaşayan dağlar gibiydi. Brachiosaurus, Diplodocus ve Apatosaurus gibi türler sadece yırtıcılara karşı caydırıcı olmak için değil, aynı zamanda besin değeri düşük bitkileri sindirebilmek için de bu inanılmaz boyutlara ulaşmıştı. Dev bedenler, dev mideler demekti. Sahnenin ikinci büyük gücü ise şüphesiz teropodlardı. Trias'tan beri var olan bu iki ayaklı etoburlar, doğanın kusursuz avcı profilini temsil ediyordu. Kavisli ve keskin dişler, güçlü pençeler ve hızlı refleksler. Jura'nın en tanınmış yırtıcılarından olan Allosaurus, muhtemelen Stegosaurus gibi büyük otçulları avlayan zincirin tepesindeki isimlerden biriydi. Aynı dönemde burnundaki belirgin boynuzuyla dikkat çeken Keratosaurus da sahnedeydi. İşin en ilginç detaylarından biri şu: bugün gökyüzünde gördüğümüz kuşların ataları tam olarak bu teropod grubunun içinden çıktı. Tüylere sahip kanat benzeri uzuvları olan ve hala dişli bir ağza sahip olan Archaeopteryx gibi canlılar, dinozorlarla kuşlar arasındaki o kritik geçiş halkasını oluşturuyordu. Ama Jura dünyası sadece bu iki gruptan ibaret değildi. Üçüncü büyük oyuncu tamamen otçul olan ve kuş kalçalı yapılarıyla bilinen Ornithiskienlerdi. Bu grubun en ikonik üyelerinden biri, sırtındaki büyük kemik plakaları ve savunma amaçlı dikenli kuyruğuyla bilinen Stegosaurus'tu. Onu gördüğünüzde doğanın ne kadar yaratıcı olabildiğini bir kez daha anlıyorsunuz. Ayrıca Ankylosaurus gibi zırhlı dinozorların erken ataları da bu dönemde sahneye çıkmaya başlamıştı. Adeta yürüyen tanklar gibiydiler.
Kara böyleyken denizler de boş değildi tabi. Okyanuslarda plezozorlar ve pliosaurlar süzülüyor. Gökyüzünde ise kanat açıklıkları küçük uçaklarla kıyaslanabilecek pterozorlar hakimiyet kuruyordu. Peki memeliler? Onlar hala arka plandaydı. Geceleri aktif olan, böceklerle beslenen ve büyük dinozorların gölgesinde yaşam mücadelesi veren canlılardı. Yaklaşık 145 milyon yıl önce dünya bir kez daha yavaş ama etkili bir değişim sürecine girdi. Bu önceki kitlesel yok oluşlar kadar ani ve yıkıcı değildi. Fakat sonuçları en az onlar kadar belirleyiciydi. Deniz seviyeleri yükseldi, iklim tekrar dalgalanmaya başladı ve Pangea'nın parçalanması hız kazandı. Bu değişimler Stegosaurus gibi bazı Jura ikonlarının ve kimi büyük sauropod soylarının azalmasına, hatta tamamen ortadan kaybolmasına yol açtı. Ve böylece sahne Kretase dönemine hazırlandı. Dinozor çeşitliliğinin zirve yaptığı, en ünlü ve en tanıdık türlerin ortaya çıktığı çağ. Kıtalar yavaş yavaş bugünkü konumlarına yaklaşırken deniz seviyeleri tarihin en yüksek noktalarından birine ulaştı. Dünya genelinde sıcak, sera etkisinin güçlü olduğu bir iklim hakimdi. Bu ortam çiçekli bitkilerin hızla yayılmasını sağladı. Çiçekler çoğaldıkça arılar, kelebekler ve yeni böcek grupları ortaya çıktı. Ekosistemler hiç olmadığı kadar karmaşık hale geldi. Kretase'ye geldiğimizde artık sahnede gerçek süper yıldızlar vardı. Bunların en ünlüsü tartışmasız şekilde Tyrannosaurus Rex'ti. Namı diğer T-Rex. Geç Kretase boyunca Kuzey Amerika'ya hükmeden bu dev yırtıcı, iri kafatası ve olağanüstü ısırma gücüyle adeta dönemin korku filmi canavarıydı. Öyle ki Triceratops gibi kalın kemiklerle zırhlanmış dinozorların kafatası plakalarını ve boynuz kemiklerini bile kırabildiğine dair doğrudan fosil kanıtları var. Kalça hizasında yaklaşık 4 metre, toplamda 12-13 metre uzunluğuna ulaşabiliyordu. Ağırlığı ise 8-9 ton civarındaydı. Ama onu gerçekten tehlikeli yapan şey sadece boyutu değildi. İleriye dönük bakan gözleri sayesinde güçlü bir derinlik algısına sahipti. Koku alma duyusu ise olağanüstüydü. Bugün biliyoruz ki T-Rex ve Triceratops iki ezeli rakip gibi gerçek bir mücadele halindeydi. Çünkü bazı Triceratops fosillerinde T-Rex'in dişleriyle birebir örtüşen derin ısırık izleri vardı. Dahası bu izlerin bir kısmında iyileşme belirtileri görülüyor. Yani bu saldırılardan kurtulmayı başaran bireyler olmuş. Ayrıca T-Rex'in fosilleşmiş dışkılarında Triceratops kemik parçalarına rastlandı. Bu da T-Rex'in sadece leşle beslenen bir dev değil, kalın kafatası kemiklerini bile parçalayabilen, aktif ve son derece tehlikeli bir avcı olduğunu net biçimde gösteriyor. Elbette ki sahnedeki tek büyük avcı T-Rex değildi. Güney yarımkürede boynuzlu kafatasıyla dikkat çeken Carnotaurus hız ve çevikliğe oynuyordu. Daha da sıra dışı olan Spinosaurus ise yarı sucul yaşam tarzıyla kuralları tamamen bozmuştu. Uzun burnu, konik dişleri ve kürek gibi kuyruğuyla nehirlerde balık avlayan, bilinen en büyük etobur dinozorlardan biriydi. Bunun yanında her ne kadar küçük olsalar da Velociraptor ve Trodontitler gibi çevik trapodlar zekaları ve koordinasyonlarıyla ekosistemde önemli roller üstlenmişti. Bugün çoğu filmde hala tüysüz çizilseler de gerçekte Velociraptor gibi birçok türün tüylü olduğunu biliyoruz. Hatta dört kanat benzeri tüylere sahip Microraptor gibi dinozorlar uçuşun ya da en azından süzülmenin nasıl evrimleştiğine dair çok güçlü ipuçları sunuyor. Bu sırada Jura'nın yaşlı devleri olan klasik sauropodlar yavaş yavaş sahneden çekilirken yerlerini Titanosaur adı verilen yeni bir sauropod ailesi almaya başladı. Ve evet, kendisi tam burada dev kelimesini yeniden tanımlıyor. Argentinosaurus ve Patagotitan gibi türler 30 metrenin üzerindeki uzunlukları ve 70 tonun üzerine çıkan ağırlıklarıyla şimdiye kadar karada yürümüş en büyük hayvanlar unvanını aldı. Denizlerde de aynı şekilde taht el değiştiriyordu. Bir zamanların hakimleri olan ihtiyozorlar sahneden çekilirken yerlerini modern monitör kertenkeleleriyle akraba olan devasa mosazorlar aldı. Bu deniz kertenkeleleri Kretase okyanuslarının tartışmasız zirve avcılarıydı. Kısacası Kretase, dinozorların sadece hayatta kaldığı değil,
Dünyayı tamamen doldurduğu bir çağdı. Karada dev sürüler dolaşıyor, denizlerde korkusuz avcılar hüküm sürüyor, gökyüzünde ise dev kanatlar süzülüyordu. Yaklaşık 165 milyon yıl boyunca gezegenin kuralları onlara göre yazıldı. Dünya onların eviydi, sahne onlara aitti. Ama gezegenimizin tarihine baktığımızda acı bir gerçeği tekrar tekrar görüyoruz. Hiçbir şey sonsuza kadar sürmüyor. En güçlü görünen ekosistemler bile bir anda değişebiliyor. Zirvedeki canlılar tek bir anda savunmasız hale gelebiliyor. Dinozorlar bunu bilmiyordu. Yine böyle huzurlu bir günde onlar için her şey her zamanki gibiydi. Güneş doğuyor, sürüler hareket ediyor, avcılar pusuda bekliyordu. Dünya milyonlarca yıldır yaptığı gibi dönmeye devam ediyordu. Ta ki gökyüzündeki ufacık bir detay değişene kadar.